Bakın bombam öldü mesela az önce. Merhabalar, ben Rainbow. Yine çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Zaten giriş ekranında direkt karşıladı bizi. Yüksek kalibreli bir silaha sahip olan, SMG silahına sahip olan yeni bir karakterimiz var. İsmi Thorn. Hemen operatörlere girip inceleyelim bence hızlıca. Savuranlar kısmında görmüş olduğunuz üzere keskin çiçek kabuğu isminde bir teçhizatı var. Bunun ne işe yaradığını falan hemen öğreneceğiz hızlı bir şekilde. Şimdi asıl olayımız şu ki yepyeni bir silahı var. Bu daha önce başka bir yerde görmedik. Böyle Uzi gibi duruyor ama çok yüksek kalibreli. Atış hızına baktığınız zaman 700 gibi bir atış hızı var. Gayet güzel, hareketli bir silah. Aynı zamanda kapasitesi 22. 22 oldukça az bir mermi kapasitesi. Silahtan yana o kadar iyi olmadığını düşünüyorum ama yüksek kalibre olması, 44 vuruyor olması çok iyi. 3 mermide bir kişiyi rahatlıkla öldürebileceksiniz anlamına geliyor. Aynı zamanda Bandit'te görmüş olduğunuz bir silah sahip, pompalı. Bandit'tekinin aynısı, o yüzden çok fazla detaya inmeye gerek yok. İstediğimiz bütün attachment'ları takabiliyoruz. Parlama gizleyici takmışız buna. Onun dışında bakıyorum da hani savunma kısmında olduğu için böyle yüksek bir zoom beklerdim. Herhangi bir zoom'u yok. Son zamanlarda gelmiş zoomsuz operatörler arasında savunana çok az geliyordu. İlk defa bir zoomsuz operatör görüyoruz savunan tarafında diyebiliriz uzun zamandır. Dikey kabzamız var. Yatay kabzamız var. Gayet güzel. Namlu altına bir şey takabiliyoruz. Kostümlerle alakamız çok yok. Zaten şu an test serverındayım. İlk defa bakıyoruz. Henüz Rainbow'a gelmedi. 3 gün sonra Battle Pass'le beraber, yeni çıkan Battle Pass'le beraber alabileceksiniz. Ve hızlıca oynamaya başlayabileceksiniz. Baktığımız zaman pistolü de gene standart, daha önce görmüş olduğumuz pistollerden birisi 1911. Aynı zamanda C75 de aynı şekilde daha önceden görmüş olduğumuz bir pistol. Dikenli tel veya shield tercih edebiliyoruz. Bence burada shield tercihinde bulunacağız çoğunlukla. Çünkü birazdan teçhizatın olayına da ineceğiz. Keskin çiçek kabusu. Hatta hemen ondan hızlıca bahsedelim. Sonra neden shield tercih etmemiz gerektiğinden falan bahsederiz. Yüzeylere yapışıyor. Bakın şimdi bu noktada bir bomba gibi ama Ela'nınki gibi bir yere yapışıyor ve orada kalıyor. Yakındaki rakipleri tespit ediyor. Ela da yakındaki rakibi tespit edip patlayan bir şey. Kısa süre sonra bir dizi keskin bıçak saçan fırlatılabilir cihaz. Yani içinde bir sürü demir parça var. Onlar fırlıyor ve rakibe zarar vermeye başlıyor. Aynı zamanda şimdi biyografisine şöyle bir bakacağız. Detaylı. Hemen bakalım. Acil müdahale birimindeymiş. Tabi test server yazısından dolayı şurayı okuyamıyorum ne yazdığını ama Yunanca bir şeyler yazıyor sanki, biraz Yunan operatör tadında. İrlanda'da doğmuş bu arada. Aynı zamanda hemen onu da söyleyelim. 28 yaşındaymış. Biyografisine detaylı bir bakalım. Şimdi geçmişinden başlıyoruz. Kendi boyuna göre birini seç yazıyor. Thorn'un herhalde biraz olayı bu. Zaten baktığınız zaman bir kadın karakter ama çok güçlü ve işte yüksek ağırlıklarla çalışıyor falan. 45.4 kilogram, 3 tane görüyorum ben burada. 150 kiloluk bir ağırlıkla falan çalıştığını görüyoruz. Direkt bu noktada. İrlanda'nın iki şehirle meşhur bir çiftliğinde büyüdü. At yarışı, savunma kuvvetleri eğitimi. Dört büyük kardeşini ekarte etmediği zamanlarda yarış parkurları ve İrlanda'nın atlı polis kuvveti için safkan at besleyip büyütme işinde anne babasına yardımcı oldu. Çiftlik hayatına bir mola verip soluk almak için savunma kuvvetlerine katılmak bir Hawthorne geleneğidir. Hawthorne sanırım işte ailesinin ismi gibi düşünebiliriz herhalde. Fakat Thorn atlarının peşinden gitti ve Angar'da Sioçhana'ya katıldı. Kusursuz 4 yıllık hizmetinin ardından Garda'nın elit taktik şubesine acil müdahale birimine başvurdu. %5'lik kişi geçebiliyor normalde bu sınavı. Garda'nın elit taktik şubesindeki acil müdahale biriminin sınavını. Thorn da direkt işte en iyi bitirmiş. Aynı zamanda düzenli olarak öbür başvuranlara da yardım ediyormuş. Taktiksel sınıf uzmanı olarak çok hızlıca üst rütbelere ulaşmış. Aynı zamanda engel parkurunun yeniden tasarlanmasında yardımcı olmuş. Öyle ki ona ilk haline, parkurun ilk haline çocuk oyuncağı diyorlarmış. Çocuk oyuncağıydı diyormuş daha doğrusu Thorn. Parkurun haberi Caviere'ye ulaşmış.
ve parkuru kıl payı tamamladıktan sonra yorgunlukla şu sözleri haykırmış Caveira. İş ister misin? Yani burada Caveira'nın Thorne'u oyuna dahil ettiğini, işe dahil ettiğini görmüş oluyoruz. Psikolojik raporuna baktığımız zaman da ise Thorne'a böyle küçükken işte annesi babası çok ilgilenememiş, ilgi odağı değilmiş yani. Çok meşgullermiş, annesi babası çalışıyormuş. O sırada işte kardeşleriyle beraber büyümek zorunda kalmış. Aynı zamanda kardeşleri böyle itip kakıyormuş ama işte abisinin burnunu kırdıktan sonra bir daha hiç kimse sataşmamış Thorne'a ailesinden diyebiliriz. Çok ilginç bir hikaye. Güçlü bir adalet anlayışına sahip ve zorbalığa karşı hiç toleransı yok. Gerçekten çok güzel özelliklere sahip. Thorne muhtemelen bundan sonra karakter olarak tercih edeceğimiz operatörlerden biri haline gelecek. Kuvvetlerine katılmakla ilgili Liam'ın bir durumu olmuş. Thorne bundan çok etkilenmiş ve o yüzden aslında katılmış. Liam çok yarış oyunlarına falan işte atla ilgili yarış parkurlarına çok bağımlı olmuş ve bir gün organize suç sitesi üyelerinin ellerine düşmüş. O zaman da onun atlarından birini maalesef yakarak şampiyon atlarını öldürmüşler. O yüzden de hem polis kuvvetlerine katılmaya karar vermiş hem de Liam'ı bir daha hiç görmemiş. Liam muhtemelen burada kardeşlerinden birinin ismi diye düşünüyorum. Yine onu da öğreneceğiz az sonra. Brienne'la bakın bu da çok güzel bir özellik, bunu paylaşmalıyım. Thorne zorlu konuları mizah ile göz ardı ediyormuş ve duygularını bastırma konusunda çok hızlıymış. Yani duygusal olarak zayıf düştüğünü göremeyeceğiniz bir karaktermiş. Thorne'un özellikleri bu şekilde ilerliyor. Şimdi bu noktada Thorne'un ne kadar insanlarla iyi anlaşabildiğinden bahsediyorlar ve gözünü açmamışken uyanıp sabah hemen antrenmana başlıyormuş. Sledge'le birlikte son zamanlarda sabah koşularına katılmaya başladığını fark etmişler. Sahip oldukları geçmişten bahsediyorlar. Burada neyden bahsettiklerini bilmiyorum. Sledge'in Caveira'ya yazdığı bir mektup var elimde şu an. Onu da birazdan ekrana veririm ve okurum. Muhtemelen onunla ilgili bir şey olabilir. Ama Thorne kesinlikle yalnızca aptalların geçmişleri yüzünden dikkati dağılır demiş. Bu da güzel bir detay. Thorne açısından Thorne tamamen duygusuz. Bu şekilde görüyorum ben şu an. Ama çok adaletli ve her şeyi adaletle sağlayan bir karakter. Polislik lisansı almış. Normal bir polislik lisansı var. Silahsız yumruk yumruğa dövüşme konusunda tecrübeli. Bu şey olabilir. Arun'un yumruğu gibi duvarları delme konusunda bir miktar daha kuvvetli olabilir. Bakalım, hemen oyunda deneyeceğiz tabii ki. İleri düzeyde biniciliği var. Tabii ki atlarla ilgilendiği için ve atlarla bir geçmişi olduğu için bu normal. Patlayıcı teçhizat imhası, patlayıcı teçhizatın imhası. Zaten kendisi de patlayıcılarla ilgilendiği için bu da normal. İleri düzeyde ateşli silah ve keskin nişancılık. Aslında keskin nişancılıkla pek alakası yok. Silahlar arasında keskin nişancı bir silah yok. Ama bizim SMG belki de çok uzun mesafede bile güçlü bir silah olabilir. O yüzden aslında zoom'u olmayabilir. Onu da ilerleyen zamanda göreceğiz. Hemen deneyeceğiz zaten. VIP korumalık yapmış. Ve isyan yapmış. Karşı isyan. Şimdi tecrübesine baktığımız zaman işte standart görevlilikleri falan filan. Notlarına bakalım hızlıca. Alvarez. Miray'dı sanırım Alvarez. Öyle hatırlıyorum. Şimdi Thorne'un böyle kardeşleriyle bir durumu var ya, sataşmalı falan, hani aynı zamanda yemeğini savunmuş falan. Kendi yemeğini savunduğundan bahsetmiş Mira. Mira da o yüzden ona yaklaşan insanlara zarar verecek bir teçhizat üretmeye karar vermiş. O yüzden aslında bu şekilde bir teçhizat var, bıçak fırlatan. Aslında tamamen yemekten akıllarına gelmiş. Olay yüksek hızlı, çok yönlü fırlatılabilir cisimleri pasif bir kabukta bir araya getirmekte demiş Mira da aynı şekilde. Mira, keskin çiçek kabuğu benim için çocukluk hikayelerimden birinden esinlendiğini söylediğinde biraz gergin hissetmiştim. Elime hayvan gütme çubuğu ya da süslü bir kürek vereceğini düşündüm bir an için. Benim için bunun hoş bir sürpriz olduğunu söylememe gerek yok sanırım demiş bir yanına. Pimi çektiğim andan itibaren cihaza aşık oldum. Bombalar tahmin edilemez ve suratınıza geri fırlatılabilir. Ama keskin çiçeğin yerleştirilebilir pençeleri herhangi bir yüzeye tutunabiliyor.
Yani yakınlık sensörü etkinleştirildiğinde ve cihaz kırmızıya dönüştüğünde, tıpkı öfkelendiğimde benim dönüştüğüm gibi, çok tatlı bir şekilde anlatıyor burada. İlerlemeye devam etmeniz ya da tamamen geri çekilmeniz yararınıza olur. Bu da şu an burada ya hızlı bir şekilde kaçabileceksin ya da geri çekilerek bombadan kurtulabileceksin anlamına geliyor. Bu cihaz aktif olduğunda bir ses çıkartacak muhtemelen ve rahatlıkla kaçabileceksin anlamına geliyor. Eğer siz saldıran tarafındaysanız aklınızda bulunsun. Çünkü inanın bana, cihaz benim kontrollü kaos adını verdiğim şeyi ortaya çıkardığında patlama menzilinde olmak istemezsiniz diyor. Burada da eğer patlama menzilindeyseniz öleceksiniz anlamına geliyor bir tık. Hemen hızlıca biz bir de mektubunu okuyalım, bakalım mektupta nelerden bahsediyor. Silec'in Caveira'ya yazdığı bir mektup. Selam Kef. Uzman bir yanla hakkında söylenecek çok söz var. Hele ki onu uzun süredir tanıdığımı düşünürsek, bir süredir iletişimde değildik ama onun sağ kroşesi yakın zamanda unutulmayacak kalıcı bir etki bırakıyor bende. Kardeşi falansa çok üzülürüm şu an bu arada. O kendini adamış, inatçı, kimsenin ona ters davranmasına katlanmayacak biri. Bu arada Sledge saldıranda, Thorn savunanda biliyorsunuz. Bundan dolayı karşı karşıya geliyorlar. Bu da ekstra bir bilgi olarak aklımızda bulunsun. O kendine adamış, inatçı falan dedik, orası katlanılmayacak birinde dedik. Yeni işe alım için iyi bir tercih. Onun kadar akıllı ve ya da güçlü bir başka asker zor bulursun. Bu mantıktan yola çıkarsak onun meşhur parkuru onu muhteşem bir şekilde yansıtıyor ve senin de dediğin gibi o şey olabildiğince zorlu. Sağlam bir ekibimiz var ama Brianna bu ekibi harika bir şekilde tamamlayacaktır. Elinden geleni ortaya koyması konusunda endişe etmene gerek yok. Eğer şanslıysak motivasyon için birkaçımızı arkadan tekmeleyecektir. Çok tedbirli olmadığı zamanlarda zaman ayırma konusunda cana yakındır ve yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü herkese yardım edecektir. Bakın burada işte vicdanından falan da bahsetmiş oluyoruz. Yani o kadar aslında duygusuz bir karakter değil, sadece duygusal olarak yaşadığı şeylerden çok fazla etkilenmeyen bir karakter. Onu da ekstra olarak yazalım bir kenara. Hazır bahsi geçmişken insanların ona nasıl davranırsa o da onlara öyle davranır. Yani eğer hırçın davranıyorlarsa hırçın, kibar davranırsa kibar karşılık veriyor şeklinde. Dostlarına gülümseme ve kucak sunar. Ona ya da onun savunduklarına bulaşanlara ise ağrı ve sızı. Dört kardeşi ona hep zorluklar çıkartıyor. O yüzden zorba lafının kelime dağarcığındaki sık yer ettiğini görürsen şaşırma. Yani burada kardeşi olmadığını da anlıyoruz. Bakalım Sledge'le nasıl bir ilişkisi varmış. Onu da merak ediyoruz bir yandan. Hikayelerini anlatmıyorum. İsterse sana kendisi anlatabilir. Mira'nın ona tasarladığı o çılgın alete bakılırsa Mira'ya anlatmış bile. Bu cihaz bölgesel olarak tanımlayabiliriz. Onun uyarı bölgesine girmek, bir kaktüsün size ona yalın ayak basmak üzere olduğunuzu söylemesine benziyor. Yani aynı bir kaktüse yalın ayak basıyorsunuz da o sırada kaktüs size bana basmak üzeresin diyormuş gibi bir tepki veriyor cihaz diyor. En az böylesi bir durum kadar korkutucu bir cihaz ama en azından ona göre davranma fırsatınız var. Keskin, parlak ve güzel işçilikle yapılmış. Six Invitational'ın yaklaşmasıyla Brianna'nın bize tam uyacağına eminim. Belki de ekibimize zaferi itecektir. Bize ayak uydurabilmek için öbürleri iki kat çaba göstermek zorunda olacak ve bundan hiç yakınacak halim yok. İkinizle de alıştırmada görüşmek üzere. Sledge. Şimdi karşı takımdalar. Thorn ve Sledge. Aynı zamanda bir ilişkileri var ama nasıl bir ilişki olduğunun detayı yazmıyor hiçbir yerde. Sledge Caveira'ya böyle bir mektup yazmak durumunda hissediyor kendini. Aynı zamanda baktığınız zaman Mira Thorn'u işe dahil ediyor. Mira Thorn'un cihazını yapıyor. Bir de oyunda bakalım, şöyle bir bakalım. Oyundaki olayı neymiş Thorn'un? Evet, hızlıca bakalım, bir Thorn'u deneyelim. Bakalım asıl olayımız neymiş. Thorn'da direkt bu attachment'larla giriyorum. Parlama gizleyici aldım yine. Standart bir build'le. Bakalım neler yapabileceğiz. Bir yandan 1911, bir yandan da kurulabilir kalkan alıyorum. Kurulabilir kalkanı niye aldığımdan da yine oyun içinde bahsedeceğim. Dikenli tel yerine bence bunu tercih etmek isteyeceksiniz. Asıl olayımız şu ki, bu arada ne kadar çok her şeyin değiştiğini görüyorum. Umarım gerçekte de bu kadar değişmeyecektir ya. Şimdi hemen Shield'la başlayalım.
Shield'ı koyduğunuz zaman şu şekilde bir yere koydunuz diyelim. Shield'dan dolayı attığınız bombayı görmeyecekler. Shield arkası muhteşem bir konum olacak. Thorn'un bombası için. Bakın şu an aktifleşti, bir alan var. Alanın dışına çıktıktan sonra aktifleşti. Ufak bir mavi ışığı var. Rahatlıkla görünecektir düşman tarafından. Ama bakın çok büyük bir alan da kaplamıyor. Ela bombasından daha hallice dememiz gerekiyor bir tık sanırım. Bir tane de şuraya atalım. Kapı girişi denemekte fayda var. Şu şekilde muhtemelen içeri girdiklerinde direkt aktif olacak. Bakalım neler olacak. Hemen izleyelim. Bu arada tüm şey değişmiş tamamen. Görüyorsunuz pusulamız değişmiş. Tuşlarımız değişmiş. Grafikler değişmiş. Bomba patlıyor içerideki. Ama bombadan hiç etkilenmedi bu arada. Onu da görmüş oldunuz. Bakın bombam öldü mesela az önce. Bize doğru fırladı. Şeyi gerçekten güçlü bu arada. Vücuda bile vurduğunuz zaman 3 mermide rahatlıkla alabildiğiniz için ve hızlı taradığı için aynı zamanda sekme neredeyse yok. Sekme de çok az olduğu için muhteşem bir kombin olmuş gerçekten. Bakayım ses çok mu fazla? Ses çok fazla sizde. Ben onu biraz kısayım ki rahat rahat sohbet edebilelim. Öyle çok sese ihtiyacımız yok şu an oyunda. Verdi ama hiçbir şey keskin çubuk falan da vermedi yani. Şeyi vermedi. Başka şu özelliğimizden yok yani. Bir şunu pinkleyelim bakalım nasıl gözüküyor. Aynen aşağıda gördüğünüz amblemle gözüküyor şu şekilde. Alet gerçekten güzel. Keyifli bir alet. Bence çok güzel taktiklerini ileride yapabileceğiz bunu. Rehinemi vurdu. Biraz mermi yedik. Pistol de gayet güzel. Standart bir pistol. Evet ama en azından cihazı şöyle bir gördük. En azından ilk bakış açısı olarak gördük. İleride oynanış olarak bakalım nasıl taktikler yapacağız, neler yapacağız falan. Tamamen bize kalmış bir şey. Ama o shield taktiğini anladınız. Bir kapıya shield'ı koyarsınız, arkasına bombayı koyarsınız. İçeri atladıktan sonra dışarı çıkacak vakti olmadan o bomba patladığı için rahatlıkla düşmanı elemiş olacaksınız. Bence güzel bir taktik olarak bu aklımızda bulunsun. Bakalım ne taktikler gelecek, neler gelecek. Biz de sabırsız bir şekilde bekliyoruz. Şimdi bakalım bu sezonda güncelleme olarak neler geliyor, hangi silahlar değişiyor, hangi operatörler değişiyor, hızlıca bir bakalım. Hemen çok hızlı bir şekilde bakacak olursak bakalım neler değişmiş. Öncelikle bir Thorn videomuz var. Onu bir izleyelim birlikte, bir yorumlayalım. Şimdi böyle görünmeyecek gizli saklı bir yerlere atarak başlıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere. Tabii şu an o koltuğun arkasındayken diğer taraftan gelen birini acaba aynı hizaya gelince mi görecek? Heh, şöyle bir patlamayı görüyoruz. Çok hızlı patlamalar görüyoruz. Evet, burada nasıl patlama? Videonun başına döndük. Çok bir şey görmedik aslında. Çok fazla detaya inmemişler gösterirken. Bu arada sağlığımız 2 ve hızımız 2 olacak. Bu çok güzel. Demek ki mobil bir çarımız olacak. Öyle Taçanka gibi böyle ağır ağır, Fuse gibi ağır ağır bir karakterimiz olmayacak ama sağlığımız da olacağı için ben mutluyum. Bence güzel bir kombinasyon. 2'ye 2 benim gerçekten aradığım bir özelliktir. Çoğunlukla o tarz operatörler kullanmaya çalışıyorum. Avustralya çöllerinde bir update'e gidilmiş. Bence çok fazla Avustralya çölleriyle ilgili bakmamıza gerek yok. Zaten unranked maçlarda bile denk gelmesi gerçekten çok zor bir maç. Ki gelmiyor. Unranked'da falan kapalı gelmesi. Test sunucusuyla ilgili güncellemeler gelmiş. Bunlar önemli değil. R6 düzeltmeleri. Geniş çaplı birçok internet sitesinin arayüzü falan. Arayüzlerle ilgili çok değişime gitmişler. Umarım güzel olacak gözlerimiz alışınca. Zaten az önce oyunda da gördüğünüz biraz farklı gözüküyor. Tim renkleri değişmiş galiba. Bakalım, Rainbow Six Siege oyun çıkışından beri timleri temsil etmesi için iki renk kullanıldı. Mavi ve turuncu. Varsayılan tim renkleri artık mavi ve kırmızı olarak değişti. Artık kırmızı, zaten oyunda da gördünüz.
Biz kırmızı taraftık. Öldüren olarak sağ üstte gözüküyordu sürekli. Rakipler artık her zaman kırmızı olacak. Bu değişiklik biz her zaman maviyiz. Saldıran da olsak, savunan da olsak maviyiz ve karşı taraf kırmızı anladığım kadarıyla. Bu değişiklik temel olarak yani rakipler artık her zaman kırmızı olarak olacak diyor. Ben buradan bunu anlıyorum. Bu değişiklik temel olarak arayüze ve round geri bildirimlerine yansıdı. Arayüze tutarlılık getirmeyi ve yeni gelenler için başlangıç aşamasını iyileştirmeyi hedefliyor. Tim renkleri seçenekler menüsü erişebilirlik bölümünden mavi, kırmızı veya turuncu olarak değiştirilebilir. Eskisi gibi turuncuya da yine değiştirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Turuncuya çok alışmış birisi olarak. Uyum sağlaması açısından timler artık oyun içerisinde mavi, turuncu yerine senin timin ve rakip tim olarak anılacak. Artık mavi tim veya turuncu tim adında anılmayacaklar. Özelleştirme gelmiş. Yeni bir silah kostümü görüyoruz. Burada elitimiz zaten vardı. Melisü ile ilgili gelmişti. Hmm, Burada ekstra bir şey görmüyorum. Sadece silahla alakalı bir galiba güncelleme. Elit 2.0. Elit tamamen değişiyor elitler. Oyuncular operatörlerin eşsiz kabiliyetlerini teçhizat bölümünden özelleştirebiliyor artık. Oyuncular operatör bölümünden herhangi bir operatörü yönlendirebiliyor ve görünüş seçmesinden başlıkları, üniformaları, galibiyet kutlamaları ve portrelerini ve kart arka planları seçebiliyor. Yani şunu anlıyorum ben buradan. Eşte iki tane şeye sahipsiniz, mesela elite sahipsiniz. Animasyonu bu olsun ama kart resmi bu olsun ama başlığı bu olsun gibi artık her şeyi baştan aşağı değiştirebileceksiniz arkadaşlar. Eğer elit sahibiyseniz bu güzel bir özellik oldu. Artık istediğinizi seçebiliyorsunuz. İlerliyoruz. 3B silah kaplamaları. Oyuncular artık Battle Pass ilerlemeleri sırasında egzotik silah kaplamaları edinebilecek. Bu yeni silah kaplamaları eşsiz 3B efektine sahip olacak. Yani şuradaki 3 boyutlu kaplamalardan bahsediyor. Ekstra artık genişleyebilecek silahlar, büyüyebilecek falan gibi düşünün. Yani mesela şu ucu falan 3 boyutlu bir efekt veriyor aslında bu kostüm görmüş olduğunuz üzere. Operatörlerin fiyatları düşüyor. Vamai 15.000 nam, Nomad ve Kate 10.000 nam, 240 R6 kredisine alınabilecek. 360 R6 kredisine Aruni 20.000 veya 480 R6 kredisi. Yani bir tık daha artık fiyatlar düşüyor. Görmüş olduğunuz üzere yakın zamanda alabileceksiniz operatörleri daha uygun fiyata. Drone sayacı. Savuranların yok ettikleri normal dronların sayısını takip edebilmek için göstergelerinde artık drone sayıcı erişimine sahip olabilecekler. Bu özellikler seçenek menüsündeki gösterge bölümünden kapatılabilecek. Bu çok güzel bir özellik. Eskiden ne yapıyorduk? İşte sen 3 vurdun, ben bir vurdum. Demek ki bir tane drone kaldı diyorduk. Ama tanımadığımız bir arkadaşımız varsa onu yapamıyorduk. Artık hep birlikte sanırım paylaşarak işte otomatik olarak ekleneceği için işte 5 drone'da yok olup olmadığını aynı anda görebileceğiz. Bu da güzel bir özellik oldu. Oyunun gösterge zaten tamamen değişti göstergeler. Onları gördünüz. Artık arayüz tamamen çok farklı. Yeni bir gizlilik bölümü oyuncuların oyun içindeki gizlilik ayarlarını yapılandırmasını sağlıyor. Artık gizlilik ayarlarınızı da değiştirebileceksiniz. Finka'da değişiklikler oldu. Dokun şırınga silahı gibi diğer oyun içi cihazları da daha tutarlı hale getiren adrenalin patlaması ile artık kendini de hayata döndürebilecek. Takım arkadaşlarını zaten hayata döndürüyordu. Artık kendini de hayata döndürebilecek. Yani sona Finka ile kaldınız ve düştüğünüz kendi özelliğinizi basıp ayağa kaldırabileceksiniz kendinizi. Geri tepme takviyesi kaldırıldı. Artık Finka'da bastığınız zaman Finka'ya e, geri tepmeyi azaltıyordu. Artık azaltmayacak. Adrenalin patlaması yenileme saniyesi 10 saniyeden 20 saniyeye arttırıldı. Gerçekten yüksek bir süre artışı. Artık o kadar hızlı hızlı hani hemen arkadaşımızın canını fullemek için bir sürü basamayacağız. Echo artı Muzi. Dronların bine dışındaki süresi. Ha,
Bine yazmışlar ama bina. Binanın dışına çıktıklarında 3 saniye durabiliyorlardı. Artık 10 saniye durabilecekler. Bu gerçekten çok OP oldu. Bu önemli bir update. Kesinlikle kullanacağımız bir update. Yani Muzi tercihi artacaktır, ben size söyleyeyim. Kurşun geçirmez kamera düzenlemesi. Savunanlar artık kurşun geçirmez kamerayı döndürebilecek. Rakip cihazlarını devre dışı bırakmak için EMP e, patlaması ateşleyebilecek. Yani hayırlı olsun. E, Yeni bir EMP bombamız gelmiş. Kurşun geçirmez kameralar, artık bir EMP bombası. Kurşun geçirmez kamerayı koydunuz. Artık sağa sola döndürebiliyorsunuz kurşun geçirmez kamerayı. Bu birinci özellik. İkinci özellikte aynı Thatcher bombası gibi karşı cihazları yok edecek bir dalga yayabiliyorsunuz. Bu da ne demek oluyor? Bir termite konuldu, bir başka bir şey konuldu. Reinforce delinmek üzere Hibana konuldu. Tam o ateşler çıkmaya başladığı anda MVP'yi oraya vurdunuz. Hepsi iptal oldu arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ee, Yeni OP olayımız kurşun geçirmez kameralar. Sinyal kaybeden kameralar. Valkyrie'nin üçüncü gözü, Maestro'nun cam gözü ve kurşun geçirmez kamera artık dış mekana yerleştirildikten sonra 10 saniye içinde sinyali kaybolacak. Oyuncu sinyali tekrar sağlamak için kameraları almalı ve yeniden yerleştirmeli. Valkyrie görüşürüz. Valkyrie ile spam pick atmalar. Görüşürüz. Ee, Kendinize iyi bakın. Tekrar gelin, olur mu? Valkyrie, seni özleyeceğiz. Valkyrie ile dışarıya kamera atardık. Kapıya geldiklerinde bir C4'te hepsini öldürürdük falan. Öyle şeyler olurdu. Artık olmayacak, hayırlı olsun. Gerçekten üzücü bir şey ama özleyeceğiz seni Valkyrie. Özleyeceğiz. Silah dengelemeleri. Açılı kabzanın GGA hızına sağladığı artış eskisine göre artık %20 daha düşük. Yani sağ tıka bastığınızda silahı ne kadar hızlı aldığı olayı artık eskisine göre %20 daha az verimli. Yani dikey kabzayı kullanmaya devam etmelisiniz arkadaşlar. Aynı zamanda yanal tepmeler düşürülmüş. Yani açılı kabzanın olayı azaltıldı ama aynı zamanda açılı kabzadan kullanılan işte P10 Roni, SMG-12 açılı kabzanın kullanıldığı çoğu silahta aynı şekilde yanal tepmeleri düşürülerek biraz dengeleme getirilmeye çalışılmış. Şimdi ilk oynanan karşılaşmayı takip eden 24 saat içerisinde kazanılan ilk karşılaşmadan fazla ben Battle Pass puanı kazan. Yani artık günün ilk galibiyeti bonusu alınacak. Süre oynanan ilk karşılaşma ile başlar ve her gün sıfırlanır. Oynamaya bastığınız anda başlıyor ve her gün bir tane alıyorsunuz. Savaş puanı takviyesi güncellemesi. Bunlar önemli değil. Bunları hızlıca geçelim. Hemen başlıyoruz. Evet. Elektronik cihazlar için devre dışı durumu. Daha istikrarlı skor ve uyarı mesajları yaratıldı. DİSEK yani elektronik cihazlar için devre dışı durumu etkisi altında olan operatörlerin izleme cihazlarına olan erişimi standartlaştırıldı. Öncesinde yalnızca saldıranlar erişimi engelliyorken artık savunanların erişimi de engellenecek. Ee, Anlamadım açıkçası. Iana, Finka, Leon, Dokkaebi ve Warden'ın eşsiz kabiliyetlerinin yenilenme süresi artık disek etkisi altındayken durdurulacak. Yani birisi Thatcher falan attığı zaman örneğin Warden Thatcher'dan etkileniyor dersek savunan tarafında olduğu için kapanıyor. Kapandığı için barı doluyordu, süresi doluyordu. Şimdi o hizada kalacak, artmayacak yani Nasıl anlatayım? Ee, Bence nereden anlatabiliriz? Iana'dan anlatabiliriz. Bir drone attınız. Sonra bir Thatcher geldi, patlattı sizi. Ve Thatcher değil, pardon, kurşun geçirmez kamerayla engellendiniz. Ve artık şeyi atamıyorsunuz, drone'u atamıyorsunuz. Yanlarda bir barınız var ya, Iana'nın hani tekrar kullanım şeyi doluyor. O dolmayacak. Aynı yerde kalacak. O Thatcher'ın etkisi bittikten sonra dolmaya başlayacak. Bu bayağı etkileyecek bir durum. Thatcher diyorum. Kurşun geçirmez kamera. Siz anladınız zaten. Jackal'ın gözleri bu kurşun geçirmez kameradayken tamamen devre dışı kalacak. Dokkaebi'nin lojik bomba kabiliyeti yani telefonları
arama muhabbeti DİSEK tarafından kesintiye uğratılabilecek. DİSEK dediğimiz bu kurşun geçirmez kamerayla atılan elektronik cihazlar için devre dışı durumu. Devre dışı durumundan etkilenen saldıranlar artık Finka'nın adrenalin desteğini de alamıyorlar. Yani birine bulletproof kamerayla attığınızda ve Finka cam bastığında o adama gitmeyecek. Bu da ekstra bir bilgi. Test alanı oynatma listesiyle bir ilgimiz yok. Oyuncu konforuyla bir alakamız çok yok. Alfa paketleri için yeni görseller gelmiş istiyorsanız. Ateş modunu değiştirmeyle ilgili önemli bir şey yok. Oyuncu gizliliği, harita rotasyonları, yeni gelen oynatma listesine Avustralya çölleri etkilendi ve listeden hudut haritası çıkarıldı. Artık hudut yok arkadaşlar. Geçmiş olsun. Dereceli, derecesiz modlarda hudut oynayamayacağız. Ben açıkçası üzüldüm. Hudut'u gerçekten severim çünkü. Ama Avustralya çölleri eklenmiş. Onu da sevmem. Yani üzüldüm açıkçası. Sadece üzülüyorum. Ee, Maalesef ve maalesef üzülüyoruz. O zaman bir gidip Avustralya çöllerinde de neler değişmiş ona bakalım mı hızlıca? Hemen yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım. Şurada bir yerdeydi Avustralya. Heh. Bakalım bu haritada neler değişmiş. Çok üzüldüm arkadaşlar. Anlatamam. Ben de siz de bu acıyı yaşıyorsunuz. Hudut bir damla gözyaşı düşürdü gözümüzden. Yani kat 1'e mini market, kompresör odası, tertibat dükkanı, bira buzluğu bilmem ne falan bir şeyler olarak birleştirilmiş. Kat 2 ofis levazımlı artık daha büyük ve yumuşak bir duş duvara sahip. Soft duvar. Hep reinforce atacağız. İki ayrı odaya bölünmüş. Önceden kat 2 yatakhaneler ve kat 2 çamaşır odası olan bomba alanları kat 2 çamaşır odası ve piyano odası olarak değiştirilmiş. Biz buna bir oyunda bakarız. Artık güncelleme normal server'a geldikten sonra normal bir oyunda bakarız. Ben açıkçası Avustralya çöllerinin geldiğine üzüldüm. Açıkçası aynı zamanda şeyin gittiğine de çok üzüldüm. Hudut'un gittiğine de üzüldüm. Ben ben gideyim de biraz acımı yaşayayım. Siz de kendinize iyi bakın. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Avustralya çölleri falan oynayacağız artık ne yapalım arkadaşlar.